Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 renkli çiçekli çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde hardal sarı, yeşil ve krem tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar, 20 santimlik 5 şiş. İşte hanımlar, modelimiz de böyle. Minik çiçekli, çıtı pıtı, çok güzel bir model oldu. Çok da kolay. O kadar da şık bir patik. Ben tabanımızı göstermek istiyorum. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Topuk kısmımızda yine gizli kesim her zamanki gibi. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını azaltabilir. Büyük yapmak isteyenler de bu arka bölümü uzun yapabilirler. Hemen patiğimi bir kenara bırakıyorum. Patiğimize başlayalım birlikte. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar patiğimize. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak öncelikle ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Hanımlar, ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde 12 ilmeğimizi atıyoruz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Ardından geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar, arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alacağım ve örmeye başlayacağım. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmekleri ters örüyoruz. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada da artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğim 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak ilmeklerimi paylaştırıyorum. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Üçüncü şişime ilmekler çıkartacağım şimdi. Hemen ilk ilmeğimi bakın şu kenardan çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Bakın sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Bu şekilde ilmeğin iki kanadına birden girelim. Patiğimizin burnu daha sağlam olsun hanımlar. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, şu 2. ilmeğim, şu 3. şu 4. şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. 4 şişimizde de böylece 6'şar tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Örmeye başlıyoruz. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. İlk başta şişler böyle karışık gibi görünebilir, fakat ilmek sayıları birkaç sıra sonra artmaya başlayınca şişler yerli yerine oturacak. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz hanımlar. Şu 6. ilmeğimde.
Bir sıra ördük. Geldik başlangıç yerine. Hanımlar bu aşamada patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma işlemi yapmayacağız. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek. Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi yine düz ördüm. Artırmamı yaptım. Şimdi diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum burada. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi 4. şişime geldim. Burada da kenarımız bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra boyunca düz öreceğiz hanımlar. Yani bir önceki sırada artırma yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle bir sıra artırma yaptıysak bir sonraki sıra ilmekleri düz örüyoruz. 3. şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük hanımlar. Geldik yine başlangıç yerine. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor yine. Birinci şişimde böylece 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıp buradaki ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bu sol tarafa düşüyor. Bakın patik burnumuzda başlangıç yerimiz. Hiç yani bir ilmek çıkarttık. Hiçbir şekilde izi bile belli değil. Çok muntazam. Güzel görünüyor patik burnumuz. 4. şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bakın şişlerimiz de artık yerli yerine oturmaya başladı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Artırma yapmıştık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Sonraki sıra düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Bu şekilde ilmek sayıları da tam denk geldi. Çiçeklerimi de tamı tamına aynı şekilde bakın. Yarım çiçek kalmadan kenarlarda rahatça kurabildim. Şimdi hep birlikte şişlerimizde 15'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Bir sıra düz örmedim. Hemen
modele başlıyoruz. Öncelikle ilk ilmeğimi sarı ipimle örüyorum. Bir ilmek sarı. Ardından yanına bir tane kremimi ekledim. Bir ilmek de krem ördüm. Hemen krem ipimin ucunu sarı ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum buraya. Devamında hanımlar bir sarı bir krem olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Şu krem ipimin ucunda. Şöyle gizleyerek götüreyim. Bu şekilde hanımlar bir ilmek sarı bir ilmek krem olacak şekilde ilk sıramızda ilmeklerimizi örüyoruz. Bir krem bir sarı. Bir krem bir sarı. Bir krem bir sarı. Bir krem bir sarı. Diğer şimdi de yine krem sarı diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de hanımlar aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişindeki ilmeklerimi de bir krem bir sarı olacak şekilde ördüm geldim. Modelde bir diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda da sarı olan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Krem olan ilmeklerimi de sarı ipim ile. Sarı ilmekler krem ile, krem ilmekler de sarı ile örülüyor. Yine bir sarı bir krem olacak şekilde devam ediyoruz. Bir krem, bir sarı, bir krem, bir sarı, bir krem, bir sarı, bir krem. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. Patemizin burnundaki minik desenimizi bitirdik. Şimdi krem ipimize geçiş yapıyoruz. Sarı ipimiz burada beklesin. Çiçek yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Hepsini krem ile örüyoruz hanımlar. Bu şekilde sarıları, krem ilmekleri hepsini krem ile örüyorum. Bakın bu şekil. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz, tamamlayacağız. Sonra bir kere daha öreceğiz. Böylece 2 sıra tamamlamış olacağız. 2 sıra boyunca krem ipimiz ile örelim gelelim. Sonra birlikte çiçeklerimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi çiçeklerimize başlayacağız. Çiçeklerimiz sadece 3 sıradan oluşuyor ve İlk sırasını şimdi yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra yeşil ipimi alıyorum. İlk çiçeğimin yaprağını yapıyorum. Bir yeşil. Hemen yeşil ipimin ucunu da şöyle kremime bağlayacağım. Her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sağlam olsun. Bir yeşil ördüm. Hemen yanına bir krem. Bir tane daha yeşil örüyorum. İlk çiçeğimin yaprağını oluşturdum. Yaprak aralarında hanımlar 3'er tane kremimiz var. 3 ilmek krem örüyorum ve hemen ikinci çiçeğime başlıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine yaprak arasında 3 tane kremim var. 3 ilmek krem örüyorum. Yanına bir yeşil, bir krem, bir tane daha yeşil ördüm. İkinci şişimden devam ediyorum çiçeklerimi yapmaya. Tekrardan 3 tane kremimi ördüm. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 tane kremim var. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 kremim var. 1, 2, 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3. kremim. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 tane krem ilmeğim var. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir tane daha yeşil. Arada yine 3 kremim var. Diğer çiçeğimin yaprağını yapacağım. Şimdi bir yeşil, bir krem, 4. şişimden devam ediyorum. Bir tane daha yeşilimi ördüm. Arada yine 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Son çiçeğimi yapacağım şimdi. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar 4 işimizde de yaprağımızın ilk sırasını kurduk. 1. sıra bitti. Şimdi yaprağımızda, çiçeğimizde daha doğrusu 2. sıradayız. Bu sıramızda hemen yeşil ipimle başlayacağım. 2 yeşil örüyorum. Ortaya bir tane sarı, yanına 2 tane daha yeşil örüyorum.
İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Bakın ilk çiçeğimizi burada bu şekilde kurduk. Şimdi çiçek aralarında bir tane kremimiz var. Bir kremimi örüyorum. İkinci çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil, ortaya bir tane sarı, yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Bakın ikinci çiçeğimizi de burada böylece yaptık. Yeniden yaprak çiçek aralarında birer tane kremimiz var. Diğer çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 yeşil, ortaya bir tane sarı. İkinci şişimden devam ediyorum. Yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Arada bir tane kremimiz var. Hanımlar bakın bu arada bu ip geçişlerinde kremlerimi, sarılarımı arkada böyle sıkı sıkıya gerdirmiyorum. Esnek bırakıyorum. Patiğimiz gergin olmasın. Ayağımıza rahat girsin. Esneklik payı bozulmasın. Buna dikkat edelim. Diğer çiçeğimi yapıyorum hemen. 2 yeşil. Ortaya bir tane sarı. Yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Çiçek arasında bir tane kremimiz var. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil. Tam ortaya bir tane sarı. Yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Çiçek arasında bir tane kremimiz var. Bu şekilde. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Hemen çiçeğimi yapmaya devam edeceğim. 2 yeşil. Tam ortaya bir tane sarı örüyorum. Yanına 2 tane daha yeşil. Ortada bir tane kremim var. Tekrardan 2 tane yeşil. Ortaya bir tane krem. Yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Tam ortada bir tane kremim var. Yeniden 2 tane yeşil. Ortaya bir tane krem örüyorum. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Hemen buraya 2 tane daha yeşilimi ördüm. Çiçeğimizi tamamladık. Ortada bir tane kremimiz var. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil. Ortaya bir tane sarı. Yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Bu şekilde. Tam ortada bir tane kremimiz var. Son çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil. Ortada bir tane sarı. Hemen yanına 2 ilmek yeşil örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Geldik modelimizde hanımlar 3. sıramıza. Bu sıramızda yeşil ipimizi kullanmayacağız. Sarı ve krem ipimizi kullanacağız. Bu sırada hanımlar sadece sarı ilmekleri sarı ipimizle öreceğiz. Diğer ilmeklerimiz krem ile örülecek. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sarı ilmeğimi sarı ipimle öreceğim. 2 kremden sonra bir tane sarı ördüm. Aralarda 5 tane krem, 4, 5. Sarı ilmeğimi sarı ile örüyorum. Bir tane sarı. 5 krem, bir tane sarı. Bakın çiçeğimiz kendini göstermeye başladı. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine burada da 5 krem diye devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir ilmek sarı örüyorum. Yeniden 5 tane krem, bir ilmek sarı. 5 krem. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 4, 5. Bir tane sarı örüyorum. Yeniden 5 tane krem. Ortaya bir tane sarı. 5 tane krem örüyorum. Bir tane sarı. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da aynı işleme devam edeceğim. 5 ilmek kremimi öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yanına bir ilmek sarı. 5 krem. Bir sarı. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Modelimizi tamamladık. İlk çiçeğimiz bitti hanımlar. Şimdi çiçek aralarında 2'şer sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yani bakın krem ve sarı ve yeşil ipim bekleyecek. İlmeklerimin tamamını çiçeğimiz bitti. Krem ipim ile düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar bakın. İlmeklerimizi krem ile örüyoruz. Hanımlar şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar
İlmeklerimi 2 sıra boyunca bakın krem ipimle düz ördüm geldim. Bakın şimdi ikinci çiçekleri başlatacağız. Kaydırmalı bir model. Kaydırmalı derken bir sonraki çiçekleri alttaki çiçeklerin tam ortasına gelecek şekilde kuracağız. İkinci çiçeğimizi şöyle başlatıyoruz hanımlar. İlk çiçeğimizi yaparken bir krem örmüştük. Ardından bir yeşil, bir krem, bir yeşil olarak çiçeğimizi kurmuştuk. Şimdi tam bu köşeye yarım çiçek kuracağız. Çiçeğin yarısı birinci şişimizde, diğer yarısı da bu dördüncü sonuncu şişimizde kalacak. Bu çiçeğimizi yaparken öncelikle buraya bir ilmek yeşilimi ördüm. Bir tane yeşil örerek başlıyorum. Çiçeğimin yarısını ilk şişimde kurdum. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 3 tane krem örüyorum. Diğer yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeniden 3 tane krem örüyorum. Diğer çiçeğimin yaprağını yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 tane kremim var. İkinci şişimden devam ediyorum. Şöyle şişimi düzelteyim. Şu üçüncü kremimi de ördüm. Bir diğer çiçeğimi yapacağım şimdi. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 kremim var. Yeniden çiçeğime geçtim. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 tane kremim var. Devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 kremim var. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 kremim var. Devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yine 3 kremim var. Dördüncü şişime geçtim. Şu üçüncü kremimi ördüm. Yeniden çiçek yapacağız. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 kremim var. Tekrardan bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 kremim var. Diğer çiçeğimi yapacağım hanımlar. Bir yeşil, bir krem ördüm. Bakın dördüncü şişimizi de çiçeğimizin, baştaki çiçeğimizin yarısını kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi çiçeğimizde ikinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da şöyle başlayacağız. Buraya 2 tane bakın yeşilimi öreceğim. İlk 2 ilmeğimi yeşil öreceğim. Bakın çiçeğimin yarısını ilk şişimde yaptım. Diğer yarısını da dördüncü şişimde tamamlayacağım. Model arasında hanımlar bir tane kremimiz vardı. Bu aşamada sarayıp arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Model arası için bir tane kremimi ördüm. Şimdi çiçeğime devam edeceğim. Tekrar yeşilimi aldım. 2 yeşil, 2 yeşilin tam ortasına bir sarı, hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Hemen ortada bir tane kremimiz var. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil, bir sarı, 2 yeşil. Çiçek arası için bir ilmek krem örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 yeşil, bir sarı, 2 yeşil. Çiçek arası için bir tane kremimiz var. Devam ediyorum. 2 yeşil, bir sarı, 2 yeşil. Çiçek arası için bir kremim var. Yeniden 2 yeşil, tam ortaya bir sarı, 2 tane daha yeşil örüyorum. Ortaya bir tane kremim var. Devam ediyorum. 2 yeşil, tam ortaya bir sarı, 2 tane daha yeşil. Bir tane krem örüyorum çiçek arası için. Yine diğer çiçeğime geçtim. 2 yeşil, bir sarı, 2 yeşil. Tam ortası için bir tane krem örüyorum. Dördüncü şişimden devam edeceğim çiçeklerimi yapmaya. 2 yeşil. Ortaya bir tane sarı. 2 tane daha yeşil örüyorum. Çiçek arası için ortada bir tane kremim var. 2 yeşil. Bir sarı. 2 yeşil. Çiçek ortası için bir tane kremimi ördüm. Bakın yarım çiçeğime geldim. Buraya da 2 tane yeşil. Ortaya bir tane sarı ördüm. Bakın burada da şöyle kenarda bir tane çiçeğimiz olmuş oldu.
Geldik hanımlar şimdi modelimizin 3. ve sonuncu sırasına. Bu sıramızda yeşil ipimizi kullanmıyoruz. Sarı ve krem ipimizi kullanacağız. Sarı ilmekleri sarı ipimizle öreceğiz hanımlar. Diğer ilmeklerin hepsini de krem ile öreceğiz. 3. sırada. Buradaki ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ortada bir tane sarı ilmeğim var. Bu sarı ilmeğimi sarı ipim ile öreceğim. Bakın bir sarı. 5 ilmek yeşil. 3, 4, 5. Bir ilmek sarı örüyorum. 5 ilmek krem. 5 krem, bir sarı. İkinci şişimden devam ediyorum. 4. kremim 5. Araya bir tane sarı örüyorum. Tekrardan 5 ilmek krem, bir tane sarı. 5 tane krem, bir tane sarı. 3. şişimden devam ediyorum. 5 tane krem, yanına bir tane sarı. Tekrardan 5 ilmek krem, bir ilmek sarı. 5 krem, bir sarı olacak şekilde 4 şişimizi de örüyoruz hanımlar. 4. ve sonuncu şişime geldim. 3 krem örmüştüm. Şu 4. kremim, şu da 5. Buradaki bir ilmek sarıyı sarı ipimle örüyorum. Tekrardan 5 krem, bir sarı, 5 krem, bir ilmek sarı örüyorum. Böylece hanımlar ikinci çiçeğimizi de tamamladık. Gördüğünüz gibi çiçeklerden sonra 2 sıra düz örüyorduk ilmeklerimizi. Tekrardan burada krem ipimizi alıyoruz. Çiçeğimiz bitti. İlmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. İkinci sıra çiçeklerimizi de böylece bitirdik. Bu şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hanımlar 2 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimizle düz olarak öreceğiz. Sonra 3. sıra çiçeklere geçeceğiz. Bakın hanımlar 1. sıra çiçeklerimiz ile 3. sıra çiçeklerimiz aynı sayılarla aynı hizadan yapılıyor. 3. sıra çiçekleri yaparken ilk çiçeklerimizi yaptığımız bölüme gelerek buradaki sayılarla aynı şekilde 3. çiçekleri yapabilirsiniz. 3. çiçekler bittikten sonra yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi 2 sıra boyunca krem ipimizle düz öreceğiz. Sonra 4. çiçeklere geçeceğiz. 4. çiçeklerde bakın 2. sıra yani şimdiki yaptığımız çiçeklerle aynı sayıda aynı hizada yapılıyor. Aynı şekilde. Yine burada da kafanız karışacak olursa 4. çiçekleri yaparken 2. çiçekleri yaptığımız bölüme gelerek bu sıralamaları izleyerek 4. çiçekleri de kolayca yapabilirsiniz. Ben patiğimin ön bölümüne zaten toplamda 4 tane çiçek yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane çiçeğimizi tamamlayalım hanımlar. 4. çiçeğimizden sonra yine 4 çiçeğimizdeki ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Patiğimizin bu bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 4 tane çiçeğimi yaptım. 4. çiçeğimden sonra da hemen şöyle göstereyim. 2 sıra 4 içindeki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yeşil ipimi de hanımlar işim yeşil ipimle bittiği için kestim buraya bağladım. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi şu şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimi kremle örüyorum. Yanına bir ilmek sarı. Yine bir krem bir sarı olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bir krem bir sarı. Bir krem bir sarı. Bir krem bir sarı. Bir krem, bir sarı. Bir krem, bir sarı. Bir tane daha krem ördüm ve diğer şimdi de sarı krem diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda da krem olan ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Sarı olan ilmeklerimi de krem ile. Yeniden bir sarı, bir krem. Bir sarı, bir krem. İlmeklerimizi bu sıramızda da bu şekilde öreceğiz. Krem ilmekler sarı ipimiz ile, sarı ilmekler de krem ipimiz ile örülüyor. Bakın şeklimiz böyle. Diğer 3 işimizi de bu şekilde tamamlayıp gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi sadece sarı ipimizi kullanmayacağız. Sarı ipimizi kullanacağız. Krem ipimizi kullanmayacağız artık. İlmeklerimizin tamamını sarı ile öreceğiz. Artık krem ile de işimiz kalmadı. Krem ipimizi de kesip buraya bağlayabiliriz hanımlar. Şimdi ilmeklerimizin tamamını sarı ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bakın hanımlar böyle. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca sarı ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ben 2 sıra boyunca ilmeklerimi sarı ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi sarı ipim ile düz olarak öreceğim. Yani şişimde 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Hanımlar, bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi an itibariyle patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin bu arka kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa, bilek ayrımına geldik. İlk 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Artık hanımlar, patiğimizin arka bölümündeyiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Bu defa da arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü örerken ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Şöyle şiş üstte, ip altta. Ön bölümlerini yaparken bu çiçekli bölümleri şöyle örmüştüm. Şişim altta, ipim üstte, bu şekilde. Arka bölümlerini bu şekilde farklı örüyorum. Bunun sebebi şu: arka yüzde ilmekleri ters örerken ön yüzde böyle örünce arka yüzde ilmek yönü düzgün geliyor. Ters örgü rahat örebiliyorum. Sizler nasıl rahat örebiliyorsanız, örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa patiğinizin arkasını o şekilde yapın. Ben sadece burada kendi alışkın olduğum örgü tekniğini size söylüyorum. Tabii herkesin ilmek alış şekli, örme şekli farklı olabilir. En düzgün nasıl kolay, nasıl rahat yapıyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın, burada son 7 ilmeğim kaldı. Buralar haroşa olduğu için buraları normal düz olarak örüyorum yine. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bu şekilde. Bilek ayrımından sonra yapacağımız işlem şu: geri dönüyoruz artık. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın, ön yüze bir diş haroşa düştü bu şekilde. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Ters örmeye devam edeceğim yine. Son şişime geldim hanımlar. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 7 ilmeğim burada. Haroşa olduğu için buraları düz örüyorum. Yine bilek ayrımına geldik hanımlar, gördüğünüz gibi. Yapacağımız işlem şu: bilek ayrımına geldikten sonra yine geri döneceğiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine haroşalarımı örüyorum.
Ardından da ön yüzde olduğum için bakın diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar ilmekleri düz öreceğim. Geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda burada birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre bakın tam oldu. Tam uyumlu oldu. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi örerken ayağınıza deneyin. Şöyle bir giyin. Patiğinizin bu arka bölümünü şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bakın şu kenara kadar gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Yok benim patiğim küçük oldu. Yok sizin verdiğiniz ölçülere göre benimki büyük oldu gibi yorumlarla da ben karşılaşmam. Bu nedenle mutlaka hanımlar ayağınıza ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Bu aşamada hanımlar bakın bilek ayrımından sonra şu bölümün genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın bu şekilde. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu örmeye başlayalım. Patiğimizin topuk bölümünde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Şu anda akşam saatlerinde olduğumuz için akşam lambanın ışığından dolayı renk biraz farklı çıkıyor. Öncelikle ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ardından 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi düz olarak ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın hanımlar son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Haroşayı ters örenler buralarda ters örmeye devam edebilir. Şimdi geri döndük. Yeniden ön yüzdeyim ve bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmeğimi örerken de kesimimi yapacağım. Öncelikle yine 7 haroşamızı örüyoruz. Şimdi ilmeklerimi yeniden sayarak öreceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördüm. 26.'yı örerken öndeki ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26.'yı örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmeğimizi sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da olacak, dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım.
Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize yatkın herhangi bir tığ de kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinciden aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu ve her iki patiğimizin topuğunun kesim yönü de aynı tarafta. Hani gizli kesim olduğu için sağ patinki sağ tarafta, yok sol patinki sol tarafta olacak diye bir kaide yok. Ben her iki patiğin kesimini de aynı yöne doğru yapıyorum hanımlar. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için ilmek sayılarımız da aynı anda bitiyor. Ben bu tarz topuğu sevdiğim için patiklerimde hep bu topuk yöntemini kullanıyorum. Hatta iki şiş modellerimde bile aynı tekniği kullanıyorum. Sizlerin bildiğiniz herhangi bir patik topuk yöntemi varsa da, hani sevdiğiniz yaptığınız patik topuğu varsa da onu da uygulayabilirsiniz. Artık bu tamamen sizin zevkinize bağlı, değişiklik gösterebilir. İlmeklerimizi sırasıyla aynı şekilde kesmeye devam ediyoruz. Yine karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. Önce birinci, sonra da ikinci şişten. Sonra da ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Ardından tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Şimdi yine ikinci şişten aldığımı ilk şişten aldığımın içinden geçirdim. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da aynı şekilde yine topluyorum. Şişlerim boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeğimi topladım. En son buraya şöyle iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Sonra da birlikte topuğumuza bakalım. Şöyle arka ilmek yerlerinden geçirerek, bakın şöyle sıkıştırarak ipimizi gizliyoruz. Böyle patiğimizin iç bölümündeki hanımlar, bu eklediğimiz, kestiğimiz iplerin ucunda gizleyelim. Ben video aralarında hepsini gizledim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık. İzi bile belli değil, gizli kesim olduğu için. Patiğimiz bu şekilde. Hemen bir de ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimiz nasıl olmuş. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Hem kolay hem güzel bir model. Çeyizler için de çok uygun. Evet hanımlar. Evet, modelimiz böyle. Bakın. Patiğimizin tabanı, yanları. Bakın topuk kısmı yine bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.